Benim adım Gökhan Avcıoğlu. Global Architecture Development, GAD'nin kurucusuyum. Yaklaşık 40 yıllık bir mimarlık geçmişine sahibim. Mimarlık, iç mimarlık, tasarım hepsi bir arada. Bulunduğumuz yer Urla, eski adı, yeni adı Urla, Narlıdere. Burası İzmir'in yakınında, hatta belki biraz da günlük hayatın içerisine karışmış yakınlıkta bir yer. Şehir içinde yaşamanın bunalttığı durumlardan yeni yerler arayanlar için de alternatif güzel bir yer. Benim için en büyük zorluk aslında hep manzarayla çalışmaya alıştığım için, hep manzara olduğu için mutlaka projenin ana noktasında ilk defa arsayı gördüğümde hiçbir yere bakmayan bir yerle karşılaştık ve buranın challenge'ı aslında tamamen öyle bir ev yapabilir miyiz ki kendi manzarasını oluşturur. Kendi iç duvarlarıyla, bahçesiyle, aralıklarıyla, taşlığıyla, sokağıyla acaba bir hayatı bu şekilde kurabilir miyiz? Büyüklüğü aşağı yukarı 5 dönüm bu arazinin. Dolayısıyla birçok şeyi yerleştirmek için oldukça avantajlıydı. Doğası çok güzel buranın. Ne ekersen biçiyorsun. Burada her türlü bu bölgede yaşayan, kendi kendini sürdürebilecek ağaçlardan oluşan bir peyzaj var. Aynı zamanda küçük bir at çiftliği diyelim, bir küçük manej. Mevcuttan biraz daha avantajlı bir havuz büyüklüğü. Bir de aynı zamanda mimari olarak da mikroklimatik dediğimiz işte biyofilik dediğimiz bir sistemle çalıştık. Burası çok sıcak olduğu için evin içerisindeki dış iç ilişkisi, sürekli pencereleri açıp havalandırma ve değişik hava koşullarında burayı her anda kullanmak için çözümler getirdik. Yukarıda bir havalandırma line'ı var. Burası içerideki sıcaklık arttıkça otomatik olarak açılan pencerelerden oluşuyor. Hem de içeriye çok güzel bir ışık geliyor. Geceleri gökyüzüyle temas kurabiliyorsunuz bulunduğunuz yerden. Evlerin her zaman bir iç-dış ilişkisi kadar hem kendi bir özel hayatı hem de misafir, ağırlama, private, unprivate denilen yani mahrem alanlarla günlük hayatta başka insanlarla paylaşılan alanların dengesi çok önemli. O yüzden böyle gece gündüz ayrımı deriz ya da onların kendi hayatlarının evin diğer taraflarındaki gürültüyü, sesi ya da işte misafir ağırlama ilişkilerinde bozmamasını isteriz. Evin bunu oldukça iyi karşılayan bir çözüm var. Mimari büronun dışında iki grupla daha çalıştık. Bir tanesi bizim iyi uyum gösterdiğimiz, birlikte çalıştığımız arkadaşımız Tanju Özergin. Buradaki interiorla ilgili detayları geliştirdi bizimle beraber. Islak hacimler, yatak odaları, daha önce oluşturulmuş ilk baştaki düşünceleri karşılayan mobilyaların organizasyonu, mutfak. Bir de Deniz Aslan'la çalıştık peyzaj için. O da bu bölgeyi bilen bir arkadaşımız. Böyle işbirliklerini seven bir grubuz. Yani ben daha eğlenceli buluyorum. Masaya kapanıp çalışmaktansa sürekli uygulamanın, inşaatın içinde olmaktan keyif alıyorum. Burada kullandığımız malzemelerden en önemlisi traverteni hem dış mekanda hem de iç mekanda mümkün olduğunca az malzemeyle çalışalım düşüncesiyle yola çıkarak seçtik. Traverten bu bölgelerin önemli bir doğal taşıdır. Birçok eski kitaplarda, argümanlarda vardır. Bunlardan bir tanesi Vitruvius. Bundan 2000 yıl önce yaklaşık kitapta travertenin dayanıklılığı konusunda hep bahsetmiştir. Denizli çevresinden çıkan bir taş aslında. Benzerleri Yunanistan ve İtalya'da da var. Yani Akdeniz taşı diyelim. Onun dışında havuzda kullandığımız bir verde taşımız var. Burada da değişik bölgelerde çıkıyor. Taşla çalışmayı seviyorum. Değişik boyutlarda kullanmayı, değişik malzemelerde birliktelikleriyle ilişki kurmayı seviyorum.
Evde kullandığımız yükseklik yani oldukça 4,5-6 metreye ulaşıyor. Aslında bunun içine 2 kat sığabilecek bir büyüklük. Fakat ev sahipleri gayrimenkul sektöründe oldukları için biz biraz daha birlikte farklı, kolay ulaşılabilir, ileride yaşlılıklarında da rahat rahat yürüyebileceği, çok merdiven çıkmayacağı, düz ayak bir mekan duygusuyla hareket ettik. Yani bizim burada bu evle ilgili tarifimiz alt mekan, üst mekan, 2 duvar, bir cam mekan bir ev. Burada uygulama için gene bölgede benim çocukluğumdan beri tanıdığım bir arkadaşım da destek oldu, Gianfranco. Kendisi özellikle bazı özel kapıların, bazı banyo malzemelerinin, banyo detaylarının gerçekleşme konusunda bize destekte bulundu. Sonunda ortaya çıkan şey bir evden çok kendi iklimini, kendi manzarasını ve kendi ritmini yaratan, yaşayan bir organizma oldu.